Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif geldi. Ramazan lezzetlerin en sevileninden Ramazan pidesi yapacağız. Fırından aldıklarınızla birebir aynı, çok lezzetli ve çok keyifli bir tarif olacak. Hemen tarifimize başlayalım. Öncelikle ön mayalama için 1 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı mayamızı alıyoruz. Üzerine 2,5 su bardağı ılık suyumuzu ekliyoruz. Ön mayalama işlemim olurken ben diğer taraftan da unumu hazırlamaya başlıyorum. 5 su bardağı dolusu unumu kabımın içerisine alıyorum ve üzerine 3 dolu çay kaşığı tuzumu ekliyorum. Vaktiniz varsa mayalama için 1-2 dakika bekleyebilirsiniz. Ama ben video çektiğim için ufak ufak da mayam uyanmaya başladığı için üzerine ilave edeceğim. Maya karışımımı da unumun üzerine ilave ediyorum ve kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Hamurumuz çok da toparlanabilir bir hamur olmayacak. Yumuşak kıvamlı bir hamur olacak. Ben şöyle spatula yardımıyla sağa sol çevirerekten iyice hamurumun şeklini veriyorum. Ve yoğurma işlemimi 5 dakikanın sonunda tamamlıyorum. Tekrardan yoğurduğum kabın içerisine alacağım ve mayalamaya bırakacağım. Yaklaşık 1 saatin sonunda mayalama işlemim tamamlanmış olacak. Hamurum 3 katına kadar kabardı. Şöyle poşetten ayırıyorum. Bu arada hiç merak etmeyin, poşete yapışan bütün hamuru tekrardan kabımın içerisine ilave ettim. Tezgahımı güzelce unluyorum ve hamuruma şekil vermeye başlıyorum. Her aşamada mutlaka tezgahınızı ve elinizi unlayın. Hamur çok yumuşak kıvamlı olduğu için kontrol etmekte zorluk çekebilirsiniz. Ben büyük pideler yapmak istediğim için hamurumu 2 eşit bezeye böldüm. Siz daha ufak yapmak isterseniz 4 bezeye de bölebilirsiniz. Yağlı kağıt serdiğim fırın kabımın üzerine mısır unu serptim ki hamurum kağıda yapışmasın, şekillendirmekte zorluk yaşamayayım diye. Tezgahımı da unladıktan sonra hamuruma pide formunu vermeye başlıyorum. Ara ara da elimi unluyorum ki hamurumu kolay şekillendirebileyim diye. Ben şöyle biraz uzun oval bir pide yapmak istiyorum, yuvarlak pide değil. Ve şeklini verdikten sonra yağlı kağıdımın üzerine alıyorum. Yağlı kağıdımı da şöyle ortadan katlıyorum ki hamurlarımız tepsi mayasında beklerken birbirlerine yapışmasınlar diye. Bunu mutlaka yapmanızı öneririm. Şöyle birazcık daha pidelerimin boyutunu uzatıyorum ve tepsi mayasına bırakıyorum. Vaktiniz varsa en az yarım saat bekletin arkadaşlar. Hamur böyle bir kabarsın, kendini bıraksın, şekil alabilmesi çok daha kolay olsun. Ben yarım saatin sonunda 2 dolu yemek kaşığı yoğurdumun üzerine 1 yumurta sarısı ekledim ve güzel bir sos hazırladım. Bunu pidelerimin üzerine güzelce yayacağım arkadaşlar. Hamurum da gayet güzel kabarmış ve şöyle artık pide formunu verebiliriz. Önden pidemizin her tarafını bu sosla kaplıyoruz. Bu arada yumurtalı yapmak istemezseniz sade içinde hazırladığımız bulamaç sosunu açıklamalar kısmına yazacağım tarifle birlikte. Oradan bakabilirsiniz. Şöyle hamurumu nazikçe uçlardan çekiştirerek biraz daha büyütüyorum. Pidemize şöyle parmağımızın ucuyla şekilleri veriyoruz. Verirken de dikkat edelim, kabaran kısımları patlatmamaya özen gösterelim ki görsel olarak daha şık bir görüntü sağlayacaktır. Şöyle ara ara elimizi yine sosla ıslayalım parmak uçlarımızı ve gerekli formu kazandıralım. Üzerine çörek otu ve susam serptikten sonra mutlaka önden ısıtılmış 200 derece fırına gönderiyoruz ve küçük bir kabın içerisinde sıcak suyu da fırına koymayı unutmuyoruz. 20 dakikanın içerisinde benim pidelerim pişti. Fırından fırına süre değişebilir ama şöyle iyice kızarmasını beklemenizi öneririm. Gerçekten yumuşacık ve çok lezzetli oldu. Yapacak olan herkese şimdiden afiyetler olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, Ramazan lezzetlerinden yapmamı istediğiniz tarifler varsa da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Videolarıma yorumlarınız benim için çok değerli. Herkese cevap vermek için yoğun gayret gösteriyorum. Siz de fikrinizi benimle paylaşın. Birlikte videolar çekmeye devam edelim. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ben şöyle sıcak sıcak pidemin içerisine tereyağı sürdükten sonra peynir, salatalık, roka, maydanoz, yeşillikler doldurup afiyetle sandviç yapıp yiyeceğim. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar olsun. Afiyetler olsun inşallah.